Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Çeçenistan'dan hepinize mutluluklar diliyorum. Çeçenistan'dayız fakat bugün Grozny'de değil, başka bir kenti olan Çeçenistan'ın Argun'dayız. 25-30 dakikada gelebileceğimiz bir yer ve karşımda da gördüğünüz gibi İslam'ın sembolü olan Ay Yıldızı görüyorsunuz, daha doğrusu arkamda. Karşımda da Annenin Kalbi Camii var. Sertse Matere Camii. Birazdan orayı da ziyaret edeceğiz. Güne böyle başladık. Argun'dayız ve sizlere Argun'u gezdirmeye çalışacağım. Beraber daha doğrusu keşfedeceğiz. Bakalım Argun, Çeçenistan'ın bu bölgesi nasılmış? Caminin hemen önünde böyle bir ay yıldız anıtı var. Tabi bu bütün İslam dünyasının da bizim Türk bayrağında kullanmamızla birlikte tüm İslam dünyasının da aslında sembolü olan ay ve yıldız. Yani hemen arka tarafında da şurası Argun City. Yani aynı Grozny'de olduğu gibi şehrin adına yeni yapılan binalardan bunlar. Burası Argun City. Burası Annenin Kalbi Camisi. Ramzan Kadyrov'un annesinin ismine yapılmış. Aymani Kadyrov için. Tabi bu caminin yerinde daha evvel eski bir cami varmış. Fakat cami Çeçen savaşları süresince yıkıldığı için, tahrip olduğu için onun yerine bu güzel camiyi yapmışlar. Caminin içinde size aslında göstereceğim ama şu an cuma namazı kılınıyor. Ben de cumadan çıktım. Cuma namazı kılınıyor. O yüzden içeriği şu an göstermiyorum. Bakalım, biraz etrafı dolaşalım. Ve tabii insanlar tam çıktıktan sonra size içeriği de göstermek istiyorum. Çünkü namaz kılarken hem zor oluyor hem de rahatsız etmek istemiyorum insanları. O yüzden öyle devam edeceğiz. Camiyi 2011 yılında inşa etmeye başlamışlar ve 2014 yılında 16 Mayıs'ta ibadete açılmış. Aymani Mosk, yani Sertsa Materi veyahut da bizim Türkçedeki ismiyle Annenin Kalbi Camisi. Evet, caminin birazcık da ön tarafını göstermek istiyorum sizlere. Burayı göstereyim hazır gelmişken. Caminin size tabi biraz da mimari özelliklerinden bahsedeyim. Modern bir tasarım var bir kere, gördüğünüz gibi. Yani buradaki normalde Çeçenistan'da camiler daha yeni olduğu için genellikle Osmanlı mimari tarzı tercih edilmiş yapımlarında. Mesela Dağıstan'da daha fazla tarihi camiler bulunduğu için Mağaçkale'de ve etrafında, burada Arap mimarisi daha ön plana çıkıyor ama Çeçenistan'ın genelinde Türk Osmanlı mimarisi daha ön plana çıkıyor. Fakat bu cami bunlardan da farklı olarak yapılmış. Modern tarzda yapılmış. Rusya'daki ilk ultramodern tarzda inşa edilen camiymiş burası. Ve caminin 55 metre yüksekliğinde 3 tane minaresi var. Buradan da fark edebileceğiniz gibi. İç dekorasyonunda tabi mermerler kullanılmış. Işıklı tablolar kullanılmış. Tabi onları gece görmek gerekiyor. Burası da ışıklandırıyor ve muhteşem bir görüntüsü oluyor. Tabii önünde de güzel bir peyzaj yapılmış. Bu da camiye fazlasıyla bir güzellik ve renk katmış. Yine camiyle ilgili enteresan bir şey daha söyleyeyim. Gün içerisinde güneş ışığına göre caminin rengi griden turkuaza doğru, yeşile doğru, bazen bu dış cephesi değişiklik gösteriyor. Yani renklerini farklı farklı görme şansınız var her seferinde. Caminin kapasitesi de 15.000 kişi. Aynı anda 15.000 kişi burada ibadet edebiliyor. Tabii gelmişken içeriği de göstermeden olmaz. İçeriği de göstereyim size. Ve camiyi noktalayalım. Caminin tam ismi burada yazıyor. Kadyrova Aymani Hajin.
Tabi burası Ramzan Kadirov'un annesinin anısına yapıldı diye söylemiştim zaten. Şurada da birisi vaaz veriyor galiba, anlatıyor. Yani caminin iç mimarisi, dış mimarisi gerçekten mükemmel, muazzam, harika. Burayla ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz ayize, cami ayizesi hilal formunda yapılmış. Evet, annenin kalbi camii de böyle Çeçenistan, Argun'da. Şimdi dışarıya çıkalım. Şöyle geçitlerin girişlerinde bile Kur'an'dan ayetler yazıyor galiba, ya da hadis yazıyor, tam emin değilim. Ama yani şunu söyleyeyim, gerçekten Çeçen milleti söylendiği kadar da dindar. 15.000 kişilik caminin tamamı doldu. Yani güzel de bir cuma namazı oldu. Ama böyle yani, insanlar gerçekten dindarmış burada. Bu arada geçiti de güzel yapmışlar, gördünüz. Tabi her şey yeni. Camiyi ziyaret ettik. Annenin Kalbi Camisi. Şimdi bakalım bu Argun şehrinde gezeceğimiz, görebileceğimiz başka bir şeyler var mı? Burayı hep beraber şimdi keşfedelim bakalım. Argun şehri arkadaşlar Grozny'ye çok yakın. Çeçenistan'ın büyük şehirlerinden bir tanesi. 50.000 nüfuslu bir şehir. Tabi 1. ve 2. Çeçen savaşlarında hem çok zarar görmüş hem de konumun nedeniyle stratejik bir nokta olduğu için bayağı da önem kazanmış. Tabi savaş sonrasında Grozny'de, hatta tüm Çeçenistan'da olduğu gibi burada da yeniden yapılanma başlamış. Binaların hepsi bu nedenle fazlasıyla yeni. Yani şunlar mesela oturma evleri, yani oturuluyor orada. Grozny stilinde bir parçası diye düşünüyorum. Şehrin ismi de şurada yazan Argun. Burada da Argun'u seviyorum yazıyor. Hemen arkasında da zaten az önce gezdiğimiz Annenin Kalbi Camisi var. Ve bu tarafta da Grozny, çok özür diliyorum, Argun City var. Evet, yollarda Çeçenistan bayrakları ve şöyle Rusya bayrakları aynı şekilde dalgalanıyor. Herkes barış içerisinde yaşıyor dinini, hayatını. Güzel. Yani burası savaş sonrasında tabii gayet güzel ve toparlanmış, modern bir yapıya bürünmüş şehirlerden bir tanesi. Evet, Argun şehri böyle arkadaşlar. Ve tabii şimdi Çeçenistan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Rusya Federasyonu'na bağlı. Diğer bütün Kuzey Kafkasya'daki tüm özel cumhuriyetler gibi. Tabii ki burada tabii Çeçenistan Cumhuriyeti kendi başkanını kendisi seçiyor. Yani seçimler yapılıyor. Şu dışarıda gördüğünüz bu sarı borular da arkadaşlar gaz boruları. Bütün evlere görüyorsunuz. Hatta yani en uzak köye gitseniz orada bile bu boruları görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir şekilde her yere ulaştırmışlar bunları. En ücra köylerde bile var. Genel olarak Argun şehri böyle. Bu tarafı biraz daha müstakil yapıların olduğu bir yer. Şu tarafta Argun stilinin olduğu bölge. Şurada yaya geçidinin üstünde görüyorsunuz. Çeçen motifli, üstünde Ahmet Sıla, yani Ahmet Sıla, Ahmet gücü yazıyor ve Allahu Ekber yazıyor.
зачем затронул? Так она не работает. Поздно, Марик, все, поезд уехал. Круговое движение. Маршрут перестроен. Через 300... Arkadaşlar yine Grozny'ye geri döndük. Esenbayeva Caddesi'ndeyiz. Tam merkezde. Burada bir röportaj yapıyorlar. Rusya bir kanalı gelmiş. Rus televizyonu. Tabii şöyle hareketli olmuş buralar. Şimdi buraya gelmişken tabii yemek yiyelim dedik. Yemekle devam edeceğiz. Ardından bakalım gezilecek yine bazı yerleri size göstermek istiyorum. Bu arada hava bugün gerçekten yine çok güzel. Yağmur yok. Tertemiz, güneşli bir hava var. Dolayısıyla insanlar da dışarı çıkmış, geziyorlar yani. Restoranta geldik bugün. Bakalım. İncir Restoran. Girer girmez zaten yine mutfak açıkta, çok güzel yapıyorlar. Şık, güzel bir restoran. Burası yanılmıyorsam Özbek mutfağı. Şimdi anlayacağız. Restoran çok güzel gerçekten. İnanılmaz yani. Şimdi bakalım. Baksanıza. Saray gibi vallahi. Restoran gerçekten çok güzel. Geldik ve şunu söyleyeyim yani. Çeçen insanı, Çeçenler çok iyi, çok güzel. Çok da dindar, az önce söyledim. Yani bu restoranlarda bu kadar lüks olmasına rağmen hepsinde bir mescit var, bir şey var. İnsanların namaz kılabilmeleri için ve tabii aynı zamanda nefes alabilmeleri için tuvaletlerde ayrı bölümler var. Bu da yani çok güzel, çok iyi bir şey. Bu kültüre sahip çıkmaları güzel tabii. Arkadaşlar ben bugün bir pilav söyledim. Özbek pilavı. Üstünde bu etlerle geliyor. Biliyorsunuz bu da var ya, yumuşacık oluyor. Bakalım. Başlayacağız şimdi. Yemeğimizi de burada yedik arkadaşlar. İşte böyle güzel, şık bir restoran. Ve tabii artık havada karardı. Şimdi şöyle bir de kış olduğu için hava çok erken kararıyor. Yani aslında saat daha 5, 4.30'da kararıyor hava. Ama buraların tabii Grozny'nin geceleri de bir başka oluyor. Yani size işin aslını söylemek gerekirse farklı bir kimliğe bürünüyor. Işıklandırmalı binalar, muhteşem yapılar. O yüzden bunları da biraz göstermek istedim. Ve şimdi Esenbayeva Caddesi boyunca yine yürümeye devam ediyorum. Privet. Mahmut Esenbayeva Caddesi şehrin en ikonik, en bilinen, en ünlü caddesi, Vladimir Putin Caddesi ile beraber. O da bu caddenin hemen paraleli. Ve burada bayağı lüks restoranlar, kafeler falan var. Caddenin sonunda da bir meydan ve Grozny City olarak isimlendirilen yüksek gökdelenler var. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz ve onların bir tanesinin üstünden size biraz da Grozny'yi yukarıdan göstermek istiyorum. Grozny manzarasını tam ışıklar yandığı anda görmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten de çok güzel ve etkileyici bir hal alıyor bu şehir. Özellikle tabii iki tane büyük savaş aslında, yani 1500'lü yılların ortasından itibaren sürekli bir mücadelenin olduğu bir yer. Son 20 yıl içerisinde iki tane büyük savaş geçirmiş bir yer. Gerçekten tamamıyla harabeye dönmüş. Yani tabiri caizse taş üstünde taş kalmamış bir yer. Şimdi bugün bu şekilde ışıl ışıl ve gördüğünüz üzere harika bir şehir olmuş. O yüzden buraların hazır başlamışken, tabi Argun'la başladık. Grozny gecelerini de sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Tabi aslında yani
her mevsim burası Grozny ve Çeçenistan ilgi çekici ve turizmin yani yoğun olarak yaşandığı bir yer ama tabii yazın gelirseniz çok daha rahat gezersiniz. Dağ, tepe, bayır ve Grozny'de tabii çok daha hareketli ve güzel oluyor. İnşallah ben de yazın geleceğim tekrar. Esenbayeva Caddesi'ni size anlatırken tabii şeyi de anlatmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi burada alkol kullanılmıyor. Yani alkol içilmiyor. Az önce gösterdiğim restoranlarda veya kafelerde alkol bulamazsınız. Satmak yasak. Satılması, içilmesi. Sadece bir yerde satılıyor. Birazdan zaten oraya çıkacağız. Yani şu gökdelenlerin bir tanesinin üstünde seyir terası var. Oraya çıkacağım. Ve tabii bir tanesinde de aslında restoran var. Bakalım oraya çıkabilirsek oraya da çıkalım. Oradan göstereceğim size. Yani bir tek o gökdelenlerin üstündeki restoranda içilmesine izin veriyorlar bir yerde. Onun dışında yok. Mesela Dağıstan'da daha serbest. Her yerde içiliyor. Orada yani içilebiliyor restoranlarda. Burada insanların hatta şeye gittiğini duymuştum. Vladikavkaz'a gidip alkol aldıklarını falan duymuştum buradaki gençlerin de, alanların, kullananların yani. Kahve arabaları var. Böyle arabalarda kahve, çay ve benzeri şeyler satıyorlar. Burada aslında tüm Rusya'da yapıyorlar bunu yani bu moda. Böyle bir iş kolu daha doğrusu. Krasnodar'da da var bundan. Yani kahve içmeyi seviyorlar tüm Rusya'da. Bir kült olmuş durumda ama tabii bu aslında Araplardan Türklere, Türklerden Batı'ya geçen bir şey aslında. Yani onlar bizden şu an tabii daha da sahiplenmiş durumdalar. Böyle yani burada da bir kahve içme kültürü söz konusu. Ahmet Kadirov Camisi'nin gece görüntüsü de bu şekilde. Hemen Grozny City'nin önünde yer alıyor zaten. Şimdi oradan yani yukarıdan da yine burayı sizlere göstermek istiyorum. Buranın ismi Sertsa Çeçnya, yani Çeçenya'nın kalbi camii de aynı zamanda. Ama Ahmet Kadirov Camii olarak da biliniyor. Karşı tarafta Grozny Mall alışveriş merkezi. Gayet lüks ve güzel mağazalarla dolu. Bu kuleleri de ışıklandırıyorlar geceleri. Çeçen köy mimarisinin meşhur kuleleri bunlar. Taş kuleler. İnşallah bunların olduğu bir köyü de görmek istiyorum tabi. Zamanımız kalırsa. Burada rezidentlerin olduğu tarafı çekmeyin yazıyor. Yukarıya vardık. Şurada Ahmet Kadirov Camii, az önce yanından gösterdim. Burada da yine bu meşhur gökdelenler ve saat kulesi var. Grozny'nin gece manzarası da böyle. Şurası da Grozny Mall. Tüm şehir ayaklarınızın altında. Ve bunların bir tanesinde restoran var. Bir tanesi de Grozny City Otel. Arkadaşlar diğer tarafı, yani şu tarafı çekmek yasak. Orayı o yüzden gösteremiyorum. Bu ana caddede görmüş olduğunuz cadde Vladimir Putin Caddesi. Şurası hangi cadde onu bilmiyorum ama yine hareketli bir cadde. Ve şu caminin minaresinin hemen üstündeki tabelaları görüyorsunuz. Yine Ahmet Sıla yazıyor. Yani Ahmet gücü, Ahmet power demek o. Yine Ramzan Kadirov'un babası
Ahmet Hacı Abdülhamidoviç Kadirov'a ithafen bu şekilde meydanın da en tepesine asılmış. Evet arkadaşlar, iniyoruz. Grozny City'nin üstündeki bu izleme terasından şu taraf Argun'a giden yol. Bugün gittiğimiz, yani daha ötesi de Dağıstan'a kadar varıyor. Ve şöyle size Grozny şehrinin manzaralarını bir kere daha göstererek buraya veda edelim. Aşağıya indik sevgili arkadaşlar. Şurada. Ama tabii yukarısı hem soğuk hem rüzgarlı. Aşağıya inince de yine 4-5 tane gökdelen var. Hepsinin altında da yine böyle kafeler, restoranlar, şık mekanlar var. Evet. Burası da Vladimir Putin Caddesi. Arkadaşlar şöyle çok güzel restoranlar da var yine burada. Ve tabii kafeler de var. Yani şehrin en hareketli caddesine, ana caddesine Vladimir Vladimiroviç Putin'in ismi verilmiş durumda. Şu an Çeçenistan'da. Bu caddede böyle birçok giyim mağazası falan da var. Çok güzel yerler yani burası. Eğer yani gece dışarı çıkıyorsanız Grozny'de görmek için birebir yerler. Az önce yukarıdan da göstermiştim tabii size. İşte burası Vladimir Putin Caddesi. Tabii 2004 yılında, artık 2003 yılında Ahmet Hacı Kadirov'un Çeçenistan başkanı olmasıyla birlikte Rusya'yla daha ılımlı bir politika içerisine giriyor. Ve 2009'da da zaten ikinci savaş bitiyor. Tamamıyla artık o tarihten itibaren barış sağlanmaya başlıyor burada. Bu caddenin ambiyansı böyle sevgili arkadaşlar. Burada tabii yaklaşık 320 bin civarında insan yaşıyor. Sovyetler Birliği zamanında nüfusun çoğu, tabii şu an yaşayanların %98'i Çeçen ve konuşulan dil de %98 oranında Çeçence. Fakat Sovyetler Birliği zamanında burada nüfusun büyük bir bölümü Ruslardan oluşuyormuş. Tabii savaşların başlamasıyla, ortamın gerilmesiyle bu Rus nüfusu hızla düşmüş ve bugün %1 civarında bile değil. Yani böyle çok şirin, güzel kafeler, restoranlar var bu cadde boyunca. Şurası da bakar mısınız nasıl güzel. Burası ne? Tabii çiçekçi. Çiçekçiymiş. Haliyle çok güzel bir yer yapmışlar gerçekten. Az evvel de arkadaşlar biz o oturduğumuz restoranda toplamda 5000 ruble ödedik ama bir kişi için ben size rakamları söyleyeyim. Yani 500 rubleden 1500 rubleye kadar oturduğunuz yere göre değişerek burada gece dışarı çıktığınızda bir şey ödersiniz. 20-25 dolar olan yerler de var. Yani 2000-2500 dolar yediğinize içtiğinize göre hesap ödersiniz ama tek gelse mesela birisi buraya, yani karnını 500 rubleye de doyurabilir. 5 ruble, 5 dolar yapıyor o da. 150 lira. Böyle işte konsept gerçekten güzel mekanlar var. Vladimir Putin Caddesi üstünde. Tabii biz bu arada burada hiç oturmadık, hep Esenbayeva'da oturduk. Orası da güzel, hemen bir paralel caddesi zaten.
Yine bir kahveci var orada. Evet, kahve buralarda meşhur. Tutuluyor. Arkadaşlar burada da aslında bunu size gündüz de göstermiştim. Bu anıt Vladimir Putin'in 70. doğum günü için yapılmış bir anıt. Burada hem Vladimir Putin hem de Ahmet Hacı Kadirov'un resimleri var. Şurada da zaten K 70-letyu Prezidenta России, yani Rusya Başkanı'nın 70. yıl dönümü için diye yazıyor. Böyle de bir anıt var. Hemen Vladimir Putin Caddesi'nin bitiminde. Bu binada arkadaşlar tiyatro binası, Grozny'deki. Üstünde Nohchi Command Theater yazıyor. Nohchi zaten Çeçenlerin ilk ataları, tarih öncesi ataları diyebiliriz. Kendilerinin atalarının Nohçiler olduğunu söylüyorlar. Ve burası da Nohchi Tiyatrosu. Hemen yine bu Esembayeva Caddesi'nin bitiminde. Cadde şurası. Bunu da göstereyim size istedim. Çünkü şurada da genelde yine ekranda Ahmet Kadirov'un resmi oluyor gündüzleri. Yine böylelikle Esembayeva Caddesi'nin de başına gelmiş olduk. Arkadaşlar burası da Çeçenistan usulü McDonald's. Gördüğünüz gibi M'si, konsepti, dizaynı her şeyle aynı. Menüsü de yüksek ihtimalle aynıdır. Ama ismi burada Makovski olmuş. Burada da Crispy Grill var. Bu da CFC, Çeçenistan Fried Chicken. Yani bu markalar tabi zaten aslında buraya gelmiyorlar. Bu markalar da gelmiyorlar. Gelseler de yüksek ihtimalle Çeçenistan'da kabul etmez. O yüzden bu markaların kendilerine dönüşmüş versiyonlarını, yani Çeçenistan kültürüne dönmüş versiyonlarını burada görebiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, Argun'la başladık. Grozny ile bitirdik. Size Argun'daki o güzel camiyi, Sertse Materi'yi gösterdim. Ardından Grozny'ye geldik ve güzel bir yemek yedik. Grozny gecelerini, akşamlarını sizlere göstermeye çalıştım. Evet, gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Grozny'yi temel olarak sizlere gecede göstermek istedim. Yani nerelere gidilir, ne yapılır ve bazı bilgiler vermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi beğendiğinizi umuyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz halen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.